Büyük stüdyo komedisine hoş geldiniz. Jim O'Hanlon'ın bu yılki The Naked Gun filmindeki gibi çılgınca komik, her saniye kahkaha attıran bir hiciv olan Fackham Hall, günümüz piyasasında çok eksik olan fiziksel, performansa dayalı komedi tarzına ferahlatıcı bir dönüş. Evet, buradaki esprilerin çoğu son derece aptalca. Airplane ve Top Secret'ı üreten Abraham Zucker makinesinden alınmış, ancak O'Hanlon bu zamansız tarzı uzun zamandır iyi bir eleştiriye ihtiyaç duyan bir konuya, yani İngiliz aristokrasisine uyguluyor. Stand-up komedyeni Jimmy Carr ve ilk senaryosunu burada yazan kardeşi Patrick tarafından yazılan Fackham Hall, o kadar çok espri ve cinasla dolu ki kendini tüketiyor. Ancak filmin ateşli finalinde tekrar hız kazanıyor. Buradaki ana odak noktası, filmin adını taşıyan Downton Abbey benzeri bir malikane, Cockney aksanıyla söylendiğinde tuhaf bir küfür gibi geliyor. Sakinleri Hall'u, 400 yıldır işgal eden ancak şimdi üzerindeki kontrollerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Davenport ailesi. Lord ve Lady Davenport'un 4 oğlu, 4 alakasız olayda hayatını kaybetti. Biri Titanic'te, biri Hindenburg'da, biri golf kazasında ve biri de aşırı mastürbasyondan öldü. Fackham Hall, sıra dışı mizah ve şık tasarımın baş döndürücü bir karışımıdır. Yıl 1931 ve ailenin seçenekleri tükeniyor. Çaresizlik içinde Davenport ailesi büyük kızları Poppy'yi kuzeni Archibald ile evlendirmeye hazırlanıyor. Bu, malikanenin girişindeki aile sloganı, sonsuza dek ensestten de anlaşılacağı gibi ensest bir gelenek. 23 yaşındaki Poppy, yaşlı bir cadı olarak kabul ediliyor. Ancak Archibald'u sevmiyor ve aslında aşık olduğu tombul gübre dağıtıcısı ile birlikte nikah masasına kaçıyor. Bu arada yakışıklı bir köylü olan Eric Noon, Lord Davenport'a gizemli bir mektup götürme vaadiyle gelir. Bisikletiyle kasabaya doğru giderken, Davenport'ların en küçük çocuğu, Rose, arabayla kaçarken ona çarpar. İkili hemen birbirlerine aşık olur. Malikaneye vardıklarında Eric'e sıradan bir hizmetçi olarak iş verilir. Rose ve Eric gizli flörtlerine devam ederken, Rose'un ailesi Archibald'la Rose'un birbirlerine aşık olmaları için yorulmadan çalışır. Carr'lar bu filmi o kadar çok kelime oyunu, çift anlamlı ifadeler ve saçma sapan önce kim tarzı yanlış anlaşılmalarla doldurmuşlar ki takip etmek gerçekten zor. Bu şakaların bazıları sinir bozucu derecede tekrarlayıcı. Örneğin bir tane bile fazla gerçek kaka şakası var. Ama film ezici bir çoğunlukla muazzam bir şekilde iyi işliyor. Bu büyük ölçüde bu işe gösterilen özen sayesinde, çünkü film kesinlikle muhteşem görünüyor ve olağanüstü dönem detaylarıyla bütünleşmiş. Carr ve O'Hanlon, İngiliz üst tabakasının içine işlemiş, ayrıcalıkların en saçma örneklerinin bile hiç incelenmediği belirli bir kemer sıkma politikasına yönelik alaylarını yoğunlaştırıyorlar. Burada çok fazla şey var, ancak Downton Abbey dışında Titanic, Müfettiş Clouseau, Bridgerton, Sherlock Holmes ve evet Mel Brooks ve Zucker kardeşlerin birçok eserine göndermeler bulacaksınız. Nedense J.R.R. Tolkien bir karakter ve yapımcılar bir ikonun hiç kimse olarak görülmediği ve sessizce bir efsaneye dönüştüğü gülünçlü biyografik film klişesiyle oynamaktan keyif alıyorlar. Carr ve O'Hanlon, İngiliz üst tabakasına o kadar yerleşmiş bir tür kemer sıkma politikasına odaklanıyor ki, en saçma ayrıcalıkların örnekleri bile hiç incelenmiyor. Üstelik Lord Davenport o kadar kibirli ki, parmağını bile kıpırdatmasına gerek kalmıyor. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Ağzına çay fincanını götürmesi veya bir ikilemde kalırken çenesini kaşıması için bir uşağı var. Filmde sık sık yapılan bir espri, özellikle ciddi konuşmalar sırasında arka planda olup bitenlerin fark edilmemesi. Filmin başlarında bir sahnede Rose ve Lady Davenport, Rose'un babasını kimin daha çok önemsediği konusunda tartışıyor. Bu sırada Lord Davenport hemen yanlarında boğularak ölüyor. Benzer şekilde, aristokrat karakterlerde herkesin aynı, çok normal davranışlarını sergilerler. Sadece bunu klas tutmayı tercih ederler. Ayrıcalıklı hazınlığın ikiyüzlülüğü sürekli bir hiciv kaynağıdır. İnsanlar kaka yapmaz, zorlu bir kakayla boğuşurlar. Bu tür filmlerde yaygın olan romantik sohbetlerin yaygınlığına doğrudan bir gönderme olarak sadece erkekler hakkında konuşan ikiz kardeşler vardır. İsimleri Bechdel kardeşler. Jimmy Carr, ya okuma yazma bilmeyen ya da kendi sapkınlığını örtükbas etmekte berbat bir papazı canlandırıyor. Fackham Hall, 1970'lerde çıkmış olsaydı küfür olarak görülürdü. Günümüzde ise neredeyse çağ dışı görünüyor. Yine de çoğu komedi filminin bitmeyen esprilere ve alaylara başvurduğu ve gerçek komedinin kenara itildiği bir zamanda, birden fazla açıdan geçmişe yolculuk yapmak güzel hissettiriyor. Sinemalar böylesine güçlü komedileri hak ediyor.
Böylesine muhteşem bir prodüksiyon tasarımının böylesine saçma bir şeye dayandığını görmek gerçekten inanılmaz. Davenport ailesi evlerini koruyabilse de, koruyamasa da bu kahkaha tufanı yaratan absürt eğlencede biraz daha kalmak güzel olurdu. Fackham Hall, 5 Aralık 2025'te sinemalarda gösterime girecek.